Ve Billur'un en korktuğu yere geliyoruz. Ya. Cam bir köprü var burada. Ay. Şuradan geçecek. Ay. Vakti zamanında böyle bir şey kırılmış biliyor musun? Ya çok kötüsün. İyi de bu cam teras değil ki. Düşsen nereye düşeceksin ya? Şu kadarcık yere düşeceksin. Bacağıma camlar girer Bir ölürüm. metre bile değil yani. Herkese selam. İstanbul'da Edirne Kapı'dan başlayarak küçük çapta bir Fatih turu yapalım dedik. Biliyorsunuz Fatih tarihi yarımadanın içerisinde yer alıyor ve kültür mozaiği bombardımanı adeta nereye baksanız Fatih'te farklı bir eser görebiliyorsunuz. Biz sokaklarda yürürken kendimizi kaybettik. Hafta sonu kaçamağı yapmaya çalıştık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Geziyoruz. Fatih'in en önemli yapılarından birindeyiz. Neredeyiz? Kariye Camii'deyiz. Kariye Camii'nin tarihi ta Bizans İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor. Bizans İmparatorluğu döneminde buranın ismi Kora Manastırı'ymış. Kora kelimesi şehrin dışında anlamına geliyormuş. O dönem burası surların dışında bir manastır olarak hizmet vermekteymiş. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra burası bir camiye dönüştürülüyor. Ve Kariye Camii'nin en önemli özelliği Bizans İmparatorluğu döneminde yapılmış olan mozaikler ve freskler. Ve o dönem burası İncil'den tasvirler içerdiği için sanatsal anlamda da Bizans İmparatorluğu döneminde önemli bir yapı. Kariye Camii'yi gezmeye devam ediyoruz. Girişte eğer yanınızda eşarp, tülbent gibi şeyler getirmediyseniz size alabileceğiniz bu tür şeyler de var. Onlardan satın alabilirsiniz. Şimdi bu manastırlarda, kiliselerde neden mozaikler var? Neden bu tür sanatsal süslemeler var? Bildur bize anlatacak. Çünkü o zamanlar insanların büyük bir kısmının okuma yazması yokmuş. Okuma yazması olmayan insanlara tarihi, dinini, geçmişini nasıl anlatırsın? Resimlerle anlatırsın. O yüzden burada bütün konuyu, her şeyi anlatan resimler mevcut. Neredeyse bütün kiliselerde bunlar o yüzden var. Kariye Camii'nin hemen yanında, buraya geldiğinizde eğer hediyelik eşya alalım ve vesaire gibi bir düşünceniz varsa bir takım şeyler satıyorlar. Şöyle göstereyim size onları da. Döneminin o Kora mozaiklerini anlatan dergileri falan var. İşte Hazreti İsa'yı anlatan dergiler var. Onun dışında eğer eşarp, tülbent almak istiyorsanız onları bulabileceğiniz yerler var. Çeşitli kitap ayraçları falan var. Onlardan alabilirsiniz. Kariye Camii'ni gezdik. Buralar Bildur'un çocukluğunda yaşadığı mahalleler aslında. Fatih'te büyümüş Bildur. Ergen Bildur oralardaymış. Fatih Karagümrük. Karagümrük bölgesinde. Şimdi buraları hatırlıyor geldikçe. O günden bugüne de gelmemiş aslında. Aradan yıllar geçmiş. Evet. Dolaşırken şu şuydu, bu buydu, burası böyleydi diye. Kariye Camii de aslında Bildurların önemli bir noktasıymış. Her gün liseye giderken önünden geçerdim. Her gün de girer içine bakardım. Ama şu anki kadar büyük değildi ve mozaikleri de bu kadar belirgin değildi. Daha soluktu ve ben suratları hiç kimsenin yok diye hatırlıyorum mozaiklerde. Bugün girdim baktım vardı. Nasıl oldu anlamadım. Ben belki çocuk kafasıyla yanlış hatırlıyordum. Gerçekten büyütmüşler, geliştirmişler, düzeltmişler. Zaten belli bir süre burası restorasyondan geçti. Daha yeni Mayıs 2024'te açıldı. Belki de o restorasyon esnasında
oradaki kısımlar onarılmış da olabilir. Evet. Ve Türkiye'de o kadar yeri gezdik, o kadar kilise gezdik, tarihi yer gezdik. Hiçbirinin mozaikleri bu kadar belirgin, bu kadar Evet. mükemmel, bu kadar iyi korunmuş değil. İnanılmaz canlı, çok güzeldi her biri. Mutlaka gelip uğrayın. Burası zaten ücretsiz. Yani bu bir kültür. Topraklarımızda bu tür güzel yerler varken gezmeden, onlara bakmadan olmaz. Kariye Camii'ye yürüme mesafesinde Edirne Kapı surlarının yanı başında Tekfur Sarayı ve Müzesi'ne geldik. Burası Bizans İmparatorluğu döneminde en önemli saraylardan bir tanesi. Hatta Bizans İmparatorluğu'nun son saraylarından bir tanesi. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde burası çini ve cam atölyesi olarak hizmet veriyor. Restorasyona giriyor. 2019 yılında restorasyondan çıktıktan sonra müze olarak günümüzde hizmet vermeye devam ediyor. Tekfur Sarayı'nın incecik daracık koridorlarında ilerliyoruz ve Billur'un en korktuğu yere geliyoruz. Cam bir köprü var burada. Ay, Şuradan geçecek. ay. Vakti zamanında böyle bir şey kırılmış, biliyor musun? Ya çok kötüsün. İyi de bu cam teras değil ki. Düşsen nereye düşeceksin ya? Şu kadarcık yere düşeceksin. Bacağıma camlar girer, 1 ölürüm. metre bile değil yani. Ha, camlar girse ölür müsün? Tartışılır ama. Belki ölürüm. Ya biz bu adımlarla bugünü bitiremeyiz ya. Seneye gideriz herhalde. Tebrik Başardım. ediyorum seni. Sarayın içerisinde ilerliyoruz. Şöyle merdivenlerden yukarı doğru çıkacağız ve manzaraya ulaşmaya çalışıyoruz. Ya biz orta kata geldikten sonra fark ettik. Bir asansör varmış. En üst kata çıkıyorsunuz. Oradan aşağıya gezerek merdivenlerden iniyorsunuz. Peki biz ne yaptık? Merdivenlerden çıktık. Asansörle ineceğiz. Şuna bakar mısın? Ne kadar muhteşem yapılmış. Tam bir şaheser. Şimdi biz devam ediyoruz sarayı gezmeye. Burası imparatorun yatak odasıymış. O da ne? İmparatorumuz inanılmaz derecede manzaraya düşkünmüş. Bakınız şöyle, nereye dönersiniz bir manzara. Bu kısım yatak odası manzarası imparatorun. O zamanlar imparator olmak zormuş ama ha. Asansörün de olmadığını düşünürsek Çok fena. aşağı in yukarı çık, aşağı in yukarı çık, gerçekten zormuş. Ben olsam uşaklarıma kendimi indirip çıkartırdım. Değil mi? Vardır belki, bir iplerle falan sarkıtıyorlardır. Çek aslanım beni yukarıya, indir oğlum beni aşağıya. Şimdi şurası imparatorumuzun tenis sahası. Evet. Orada evet sporunu yapıyormuş. Sonra aşağı iniyormuş. Bizans Belediyesi'nin destekleriyle yapılmış olan şurada bir spor alanı var. Orada da spor yapıyormuş. Evet, orada da yapıyormuş ve burada da imparatorun çocuklarının oynadığı bir çocuk parkı var. Burada da çocuklarını seyrediyormuş. Sonra devam ediyor. Manzara bitmez. İmparator bu yani. Canı Neden sıkıldıkça misin? Aynen. mangal yapacak köşe bulmuş kendisine. Şöyle devam ediyoruz. Bilir neredesin? Buradayım. Senden imparator olmaz, imparatoriçe olmaz ya. Çok yavaşsın. Mesela gün batımına yetişmen lazım. Sarayın terasına çıkacaksın. Ben niye hızlı olayım ki? Benim Gün kölelerim batımına var, yetişeceksin taşısın ama ya. omzunda. Yani düşürürsen olacak o merdivenden seni Düşürmesin, aşağıya. öldürürler. Burası da yine ayrı bir manzara. Ya çok güzel ama. Çok iyi. Gerçekten. Günümüzde hala önünün bu kadar açık olması bir mucize. Sarayın orta kısmında bir teras daha var. O da iç avluya bakıyor. Şöyle göstereyim size. Hemen manzarası bu. Böyle döndüğünüz zaman da şurada yine bir şehir manzarası var. Ve sarayın
bahçesine bakıyor. Şöyle dönüp o zamanlar buradaki imparatorlar sarayda oturup bahçeyi izlerlermiş, avluyu izlerlermiş, canları sıkılır üst kata çıkar. Oradan ne bileyim şehrin manzarasına bakarlarmış, mangal yaparlarmış. Düşünsene tam şu köşeye şöyle, aynen tam buraya mangalını kuruyorsun. Kuruyorum. İmparatorsun. Ama mangalı kim yapıyor? Kölelerim yapıyor. Ben kölelerim yaparken izliyorum. Kendimi neden yoruyum? Mangal Ben yapmak bir imparator. sanattır. İmparator bile olsan o mangalı yaparsın. Neden? Çünkü mangal bir zevk işidir. Billur'un ergenliğinin, gençliğinin geçtiği sokaklarda ilerliyoruz. Tekfur Sarayı'nın hemen yanında Billur'un lisesi varmış. Ama günümüze ne yazık ki gelememiş. Evet, 5 yıl önce yıkılmış. Neydi? Alparslan Ticaret Meslek Lisesi. Kafamı uzatıp içeride mi bakamayacağım? Şununla bakarız gibi geliyor bana. Şöyle. Ne görüyorsunuz? Biz şu an hiçbir şey görmüyoruz. Billur okuluna bakabileceği bir yer buldu. Koşa koşa geldik. Buraya acıklı bir müzik koyacağım. Evet, Billur'un okulundan eser yok. Ama bu kadar küçük değildi bunun bahçesi Bak falan. mesela şurada bir okul şeyi var. Görüyor musun duvara? Okulun harabeye dönmüş halini çekiyorduk. İçeride de çalışıyorlar. Başka bir şeyin inşaatı yapılıyor. Video çekmek yasak dediler. Biz de kapattık. Sonra dedik burası eskiden okul muydu falan filan. Okuldu abi dedi. Ne yazık ki günümüze gelemedi Billur'un teknik lisesi. Artık acıklı bir hikaye. Ticaret meslek, teknik değil. Okuluyla ilgili çok ilginç anıları var Billur'un. Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyanları herkes bahseder. Böyle kitap mitap okumazlar, biraz tembel tiplerdir. Ne diyeyim, öyle bir şeyler işte. Ders çalışmayan, Aynen. yani hiçbir şey umurunda olmayan. Avare tipler. Evet. Ben de geldim, normal bir eğitim hayatı bekliyorum. Dediğim gibi kitap okuyan falan yok. Arkadaş da edinemedim zaten, hiç benim kafa dengim değillerdi. Sonra bir yıl falan geçti üzerinden. Bir baktım okulda bir çocuğun elinde kitap var. Yaşasın kültür. Ay dedim, kitap okuyor. Bu nasıl bir kitap ki? Bu okulda bir çocuk kitap okuyor. Eğer bu çocuk bu kitabı okuyorsa bu kitap önemli bir kitaptır. Evet. Değerlidir. Kültür fışkırması. Aynen. Hemen o gün not aldım kitabın ismini. Eve gittim, anneme söyledim ben şu isimli kitabı istiyorum diye. Annemle hemen çıktık Fatih Caddesi'nde. Bütün kırtasiyecileri, kitapçıları aradık. Hepsine kitabın ismini söyledik. Hepsi de bıyık altından güldü. Ya yasaklandı dediler, ya satılmıyor dediler. En son bir tanesi sizin için getirtirim dedi. Artık Annemle. nereden getiriyorsa kaçakçı mıdır nedir? Kitap ne kadar kıymetli düşünün, değerli bir kitap. Yasak konmuş kitaba yani. Aynen. Getirtirim dedi. Biz de tamam dedik, getirtti. Aldım kitabı okumaya başladığım yerde otobüs. Otobüsün içinde kabak gibi kitabın ismini göstere kitabı okumaya başladım. Kitabın ismi 100 Fırça Darbesi. İlk birinci sayfası normaldi, ikinci sayfasına geçtiğimde şoklar yaşadım. Bu arada otobüsteki bazı insanlar da bana değişik değişik bakıyorlardı. İkinci sayfasına geçince zaten kitabı kapattım, çantama koydum sakince. Anne biz bu kitabı iade etsek mi? Biz boşu boşuna kurutma makinesiyle evde çamaşırları kurutacağız diye falan uğraşıyoruz. Al sana kurutma makinesi. Bakar mısın? Ne güzel kurutmuş işte. Süper. Gayet Balon teknolojik. dolmuş. Şöyle altından doğru geçiyoruz. Balat, Fatih'in eski bir semti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yahudi, Rum ve Osmanlı kültürü bir arada bu bölgede. O nedenle her yerde böyle kiliseler, işte patrikhaneler falan var. Ve evleri de
Rum mimarisi, Osmanlı mimarisi şeklinde çeşitli kültürel yapılar olarak karşımıza çıkmakta. Biz sokakları gezerken inanılmaz keyif alıyoruz. Çünkü bir sokakta başka bir tarihe, öbür sokakta bambaşka bir tarihe açılıyor. O yüzden akşam da oldu, güneş gitti. Serin serin Balat'ta gezmeye devam ediyoruz. O ne? Bilezik. 90'lardan kalma el boyaması. Gerçekten mi? Evet. El boyaması mı? Evet. Artık benim. Yakıştı. Çok yakıştı. Balat sokaklarında gezerken Billur yine kendisine göre bir şey buldu ve aldı. Takılırım ve ben. 90'lardan kalma bir bilezik. Yeni bir şey değilmiş. Antika mı falan dedim ben. Yo, antika değil, 90'lardan kalma dedi. Ama antika sayılır bence. Bence yani. de 90'lardan kalmış. 90'lar artık antika değildir de nedir yani? Aynen. Lütfen buradan yetkililere sesleniyorum. 90'ları antikadan sayın. Billur yine bir şey buldu. Bu sefer ne buldun? Baksana. Çok hoş bir küpe. Bayağı bu antik devirlerden gelen kraliçelere veya prenseslere ait bir şeye benziyor. Aynen. Helen'in küpesi. Aynen. Sende zaten Helen'in tokası vardı. Bu da Helen'in küpesi. Bileziğini göster bakayım. Nerede? Düşmüş mü? Burada. Düşmemiş. Ne kadar tatlı şeyler var böyle. Evet. Çok güzel hepsi. Şimdi biz gezerken böyle ilginç yerler buluyoruz, ilginç şeyler buluyoruz. İşte işlemeli kupalar, bir şeyler, takılar. Bize böyle hani aslında ilginç değil. Güzeller sadece. Ama turistler bayılıyor. Onlar normalde kendi ülkelerinde büyük ihtimalle görmemişler böyle bir şeyler. Biz böyle hani bakıyoruz, geçiyoruz ama onlar oh my god. Lan kupa işte yani oh my god'lık bir durum yok ama kendinden geçiyor ya turist. Şimdi biz Fener Rum Lisesi'nin önündeyiz. Burası Ortodokslar için çok önemli bir tarihi yapı. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bir ferman yayınlıyor ve diyor ki Ortodokslar kendi dillerinde eğitim görebilirler. Ardından bir okul yapılıyor. 1881 yılındaysa Konstantinos Dimitris isimli bir mimar bu arkamda görmüş olduğunuz görkemli yapıyı inşa ediyor. Bu yapının en büyük özelliği kırmızı kiremitlerden yapılmış olması. Döneminde o nedenle Kırmızı Mektep ismini almış. Balat sokaklarında gezerken bayağı bir yorulduk. Küçücük bir kafe bulduk. Burada da portakallı kahve meşhurmuş. Şimdi portakallı kahve içeceğiz ama içerisi o kadar güzel ki. Şöyle size göstermek istiyorum içeriği. Böyle tatlı, küçük, antika, nostalji dolu bir yer. Billur da ayrıca bir güzel. Ya. Kahvelerimiz geldi ve mükemmel bir sunumla geldi. Benimkinde şöyle yazıyor. Kafanda bin bir türlü soru var. Yapman gereken şey basit aslında. Sadece içinden geldiği gibi yaşayacaksın. Takarsan olmaz. Seninkinde ne yazıyor? Duygularınızı denetlemeniz bugün zor olabilir fakat bunu başarmak zorundasın. Eski bir arkadaşınla karşılaşacaksın ve çok sevineceksin. Acaba Balat'ta kiminle karşılaşacaksın? Bilmem. Harbiden birini görürmüşüz ha. Fal çıktı deriz ondan sonra. Aynen. Arkamızda görmüş olduğunuz renkli evler, diğer adıyla Kiremit Caddesi evleri. Bu evlerde Osmanlı Rum esintilerini görmekteyiz. Yine tarihi dokusuyla burada fotoğrafçıların uğrak yeri. Biz de geldik, geçerken uğradık, çekildik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Valla
ilk kez el yapımı gazoz gördük. Hemen denemek istedik. Bize de gösterdi nasıl yapıldığını falan. Önce gazlı bir sıvı koyuyor, üstüne meşrubatını koyuyor ve ortaya bunlar çıkıyor. Rengarenk, birbirinden şeker. Evet, çok güzel. Vallahi tadına bakacağız hemen, dayanamıyoruz artık. Çok güzel ya. Ben kavunlu bir şey almışım. Ne aldığımı unuttum ama. Kavun armut. Kavun armut mu aldım? Ben Sen ne buna bak. aldığım hakkında hiçbir fikrim yok benim. Kiviye benziyor ama kivi almadığını biliyorum. Ekşili bir şey. Armut bir şeysiydi. Armut da diyor zaten bu. Elma armut gibi bir şey. Geze geze akşam ettik. Gazozumuzu da aldık. Şöyle sokaklarda turlayarak devam ediyoruz. Rengarenk her yerde bir şey var. O kadar keyifli ki burada gezmek. Evet. Ya hani günü bitiremedik zaten. Gün bitmeden her yer kapanmaya başladı. Biz ne yapalım ne edelim derken şu gazozları bulduk ve tamamlıyoruz artık. Harry Bitiriyoruz. Potter şeyi gibi. Evet, rengarenk, iksir gibi değil mi? Aynen. Mutlaka buralara uğrayın. İstanbul'da olup da buralara gelmemek ayıp. Gerçekten ayıp. Gazoz alın, ne bileyim turşu alın, bir şey alın. Onları yiyerek, içerek gezmeye. Masallar kenti gibi. Aynen. Ya tarihin içinde bir yolculuk yapıyorsunuz adeta. Her yerde başka bir şey var. Ve geçmişten esintileri burada gözlemlemek, deneyimlemek çok keyifli. Meşhur renkli merdivenlerin olduğu kısma geldik. Şimdi orayı göstereceğim. Siz de şok olacaksınız. Hani böyle güzel fotoğraflar çekelim, merdivenlerin o işte enteresan renkleriyle falan filan böyle güzel olsun diyorsunuz ya. O fotoğraf makineleriyle böyle çeşitli objektif açıları yapıyorsunuz ya. İşte bakın böyle bir yer. Sizce nasıl çekilir fotoğraf? Photoshop'la artık hangi birini silerseniz bu size kalmış. Abi burada da çekilmezsin ya. Şimdi bekliyoruz fotoğraf çekilsinler. Sonra biz geçeceğiz. Bak millet tripodla gelmiş görüyor musun? Renkli merdiven selfisi. Dur bakayım şöyle. Hayır, renk bittikten sonra insan da bitiyor. İşte burada insan yok. Neden? Çünkü merdivenlerin bitti. rengi bitti. Kedi de en güzel kısımda durmuş. Bu insanlar ne yapıyor diye bakıyor. Şöyle merdivenlerin sonundan aşağıya çekeyim. İnsanoğlu kuş misali nereden nereye? Çok komikler ama gerçekten. Video çekeceğiz diye, fotoğraf çekeceğiz diye. Ya gel burada çek işte bak İncin top oynuyor mis gibi. Gel biz burada Ama çekelim. rengi yok. Ya olmasın merdiven merdivendir. Aa bak bomboş merdiven. Tertemiz. Al Ben burada. Photoshop'la boyarım. Tamam aynen oraya boya atarız, renk atarız. Sepya mepya bir şey yaparız işte. Fatih, İstanbul'un tarihi yarımadasında çok büyük bir ilçe. Bizans'a, Osmanlı'ya ve günümüzde bizlere ev sahipliği yapan İstanbul'un nadide ilçelerinden bir tanesi. Biz gezdik, tozduk. Sadece belki de %1'ini gezebilmişizdir. Ama Akşam gezdiğimiz oldu. kadarı da çok eğlenceliydi. Evet, gezdiğimiz kadarıyla Rengarenk sokaklar. her yer öyle. Zaten hala gezmeye devam ediyoruz. Biz kapattıktan sonra da gezeceğiz. Ama yorulduk artık. Daha fazla video çekmeyelim dedik. Kapatıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sadece bu cümleyi ezberledin. Onu da söyleyemedin. Bunu böyle koy. Böyle mi koyayım? Evet hadi lütfen. Tamam. Kamera arkası olarak böyle koyuyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.